Öncelikle kutuplaşma kavramının tanımı üzerinde de bir kutuplaşma olduğunu söyleyelim. Bazıları kutuplaşmanın var olduğunu söylerken bazıları ise böyle bir sorun olmadığını söylüyorlar. Bu kavram Amerika Birleşik Devletleri kökenli bir kavram. İlk kutuplaşma tartışmaları, yani bizim anladığımız anlamdaki ilk kutuplaşma tartışmaları Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkıyor. Bu ülkede zaman içerisinde yapılan çalışmalar özellikle elitler düzeyinde bir kutuplaşma olduğunu gösteriyor. Buradan da kasıt şu: Senatoda ya da Temsilciler Meclisi'nde görev yapan farklı partilere dahil olan siyasetçiler artık birbirleriyle çalışmıyorlar. Birbirleriyle işbirliğine gitmiyorlar ve aralarındaki mesafe artıyor. Buna da elit düzeyindeki kutuplaşma diyoruz. Bu konu çok fazla tartışılıyor. Hatta kutuplaşmanın farklı tanımları tartışırken kutuplaşmanın hiç olmadığını iddia edenler de var. Burada da bir kutuplaşma olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim kullandığımız tanım daha çok bireysel düzeyde insanların arasındaki kutuplaşma. Burada da 4 farklı türden bahsedebiliyoruz. Bunlardan birincisi insanların ideolojik olarak birbirlerinden daha uzak yerlere düşmeleri. Bu ülkemiz özelinde olduğu gibi sağ sol olabilir ya da ABD'de olduğu gibi muhafazakar ilerici gibi bir ayrım olabilir. Ama böyle bir cetvel düşündüğümüzde insanların birbirleri arasındaki mesafenin arttığını, ideolojik olarak birbirlerinden uzaklaştıklarını görüyoruz. Bu kutuplaşmanın birinci tanımı. İkinci tanımı coğrafi kutuplaşma. Coğrafi kutuplaşma eskiden bizim ayrışma dediğimiz bir şey. İnsanların mekanlarını birbirlerinden ayrımlar olarak tanımlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden yine örnek verelim. Demokratlarla cumhuriyetçiler başka mahallelerde, başka köylerde yaşıyorlar artık. Ülkemize de örnek verecek olursak insanların kendilerine benzeyenlerin olduğu farklı mahallelere taşımaları da bir tür coğrafi kutuplaşma anlamına geliyor. Farklı görüşe sahip olanlar artık aynı mahalleyi, aynı sokağı paylaşmıyorlar. Bizim özellikle üzerinde durduğumuz duygusal kutuplaşma. Son dönemde de çok önem kazanan bir tanım. Duygusal kutuplaşmada siyasal parti taraftarları birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Hoşlanmamakla kalmıyorlar, birbirleriyle de yaşama arzularını kaybediyorlar. Bu da tiksintiye ve öfke gibi diğer duygulara da yol açıyor. Buna duygusal kutuplaşma adını veriyoruz. Bir de bilmemiz gereken sahte kutuplaşma var. İnsanların toplumdaki kutuplaşmayı olduğundan daha fazla görmeleri. Yani medyadaki temsillerden ya da bilgi aldıkları yerlerden bakıldığında toplumun birçok konuda olduğundan daha az uzlaşmaya sahip olduğunu düşünüyor insanlar. Bu da bir tür sahte kutuplaşma algısı. Bu dolaylı olarak coğrafi kutuplaşma ile birlikte siyasal, duygusal kutuplaşmaya hizmet ediyor. Dolayısıyla kutuplaşmanın 4 farklı türünün, ki burada saydıklarımızın sayısını arttırmak mümkün, birbiriyle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama bizim odaklandığımız kutuplaşma türü siyasal, duygusal kutuplaşma. Kutuplaşmanın çok sayıda nedeni var, üzerinde de uzlaşmış değiliz aslında. Kutuplaşmanın nedenlerini biz saymaya başladığımızda öncelikle yapısal nedenlerle başlıyoruz. Öncelikle yönetim biçimleri çok fark ediyor. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar bize gösteriyor ki başkanlık sistemleriyle kıyaslandığında parlamenter sistemlerde daha az kutuplaşma oluyor. Bunun temel sebebi de başkanlık sistemlerinde kazananın her şeyi alması, kaybedenin hiçbir şeye sahip olamaması. Oysa parlamenter sistemlerde ister istemez zaman içerisinde birlikte yönetebilmek için taviz vermek gerekiyor, koalisyon kurmak gerekiyor. Bu da sadece makro düzeyde, yani ülke yönetimiyle ilişkin bir şey değil. Daha alt düzeye baktığımız, örneğin belediye meclislerinde ya da kent konseylerinde de bu tür bir başkanlık sistemini kutuplaştırdığını biliyoruz. Başkanlık sistemiyle yönetilen toplumlar daha fazla kutuplaşmış oluyorlar. Seçim sistemlerinde kutuplaştırıcı etkisi var. Bizim ülkemizde olduğu gibi nispi temsil dediğimiz, partilerin aldıkları oy oranında olabildiğince temsil edildikleri sistemlerde kutuplaşma biraz daha az oluyor. Çünkü partinin aldığı oy az bile olsa insanlar kendi görüşlerinde temsil edildiğini görebiliyorlar. Bunun öteki ucunda ise bir kazananın bütün sandalyeleri aldığı bir seçim sistemi var. Orada kaybedenler %49 oy bile almış olsalar öteki taraf %51 aldığı için tamamen dışlanıyorlar. Dolayısıyla parlamenter sistemlerle beraber bu ikisini bir arada okumak lazım. Bu tür nispi sistemlerde de daha az kutuplaşma olduğunu görüyoruz. Medya sisteminin nasıl olduğu da çok önemli. Burada da bazı medya sistemleri çoğulcu, yani her farklı fikre eşit derecede yer verebilirken bazı medya sistemleri hegemonik, yani tek bir görüşün kontrol altında olabiliyor. Bazı medya sistemleri devlet kontrolü altında, devletin söylediklerini yansıtmakla ileriye gitmiyorlar. Bazı medya sistemleri de kutuplaşmış oluyor. Bazı medya sistemlerinde hem kutuplaşma hem de devletin kontrolü olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla insanlar aslında az olan farklılıkları daha fazla görebiliyorlar. Bunun sonucu olarak çoğulcu sistemlerde biraz daha az kutuplaşma görürken bahsettiğimiz gibi
Kutuplaşmış medya sistemlerinde ya da devletin egemenliği altındaki medya sistemlerinde daha fazla kutuplaşma görebiliyoruz. Bu noktada sosyal medyadan da bahsetmemiz lazım. Buna da değinmemiz gerekiyor. Sosyal medyanın da kutuplaştırıcı bir etkisi olduğunu ve insanların sosyal medyada kendilerine benzeyen insanlara takıldıklarını, bundan dolayı da yanlış bir dünya algısına kapıldıklarını düşünüyorlar. Bunlar yapısal değişkenler diyebileceğimiz şeyler. Öteki tarafta küreselleşmenin yarattığı bir kutuplaşma da var. Burada küreselleşme sonucunda dünyaya entegre olmuş, ortak zevklere sahip, metropollerde yaşayan bir sınıf bile küreselleşmeden zararlı çıkmış, eski gelir düzeyine sahip olamamış ve aslında sahip olduğu değerlerin artık muteber olmadığını fark eden başka bir sınıf arasında gerilim olduğunu görüyoruz. Küreselleşme bu açıdan toplum içerisinde bir kırılma yaratarak kutuplaşma yol açabiliyor. Keza küreselleşmenin ekonomik sonuçları da toplum içinde ya da toplumlar arasında eşitsizlik yarattığı için bu eşitsizlik de kendisini kutuplaşmada gösterebiliyor. Demografik değişim çok önemli. Nesil değişimi çok önemli. Yeni gelen nesillerle eskiden var olanlar yani anne babalar arasında değerler açısından çok büyük farklar var. Sosyal medyanın ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla bu iki neslin neredeyse iki ayrı dünyada yaşadığını söylüyoruz. Bu ayrışma İngiltere seçimlerinde ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz seçimlerde ya da başka ülkelerde yapılan seçimlerde açıkça görülebiliyor. Eğer sadece gençlerden oluşan bir seçmen kitlesi olsaydı ülkenin yönetimi çok farklı olabiliyor. Bu da nesil farklılıklarından kaynaklanıyor. Değinmemiz gereken bir şey son olarak siyasi liderlerin siyasal söylemleri. Bunu da belki popülizmle birlikte düşünmemiz lazım. Dünyada son dönemde yükselen popülizm ile beraber siyasi parti liderlerinin daha bölücü, daha ayrımcılığa dayanan söylemlerin arttığını görüyoruz. Bu da toplumda ne yazık ki kutuplaşmaya yol açan faktörlerden bir tanesi. Kutuplaşmanın toplumlar açısından çok önemli zararları var ama en önemli zararını biz duygusal kutuplaşmanın yarattığı birlikte yaşam arzusundaki azalmada görüyoruz. İnsanlar birbirlerine benzemeyen insanlarla bir araya gelmek istemiyorlar. Hoşgörüyü de azaltıyor kutuplaşma. İnsanlar siyasi ortamlarda kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi oy vermeyecek insanların siyasal haklarının kısıtlanmasını istiyorlar. Örneğin toplantı bile yapmamalarını istiyorlar ya da o insanların telefonlarının dinlenebileceğini düşünüyorlar. Sonuç olarak kutuplaşma hoşgörüyü çok azaltan bir faktör haline geliyor. Ötekileştirmenin yolunu açıyor. Bu da önemli sonuçlardan bir tanesi. İnsanlar farklı partilere oy veren insanlardan kendilerini ahlaken daha üstün görüyorlar. Kendilerini daha uzak hissettikleri için önce ötekileştiriyorlar, daha sonra da ayrımcılık yapmaya başlıyorlar ve bu da insan dışlaştırmanın yolunu açıyor. Bunun bir doğal sonucu da insanları sadece siyasal kimlikler üzerinden değerlendirip sahip oldukları ortaklıkları unutmaları, anne, baba, çocuk, vatandaş olmak gibi ortak paydaları geri planda bırakmaları. Bir de demokrasiyle ilişkili sonuçları var. Bunun en önemlilerinden bir tanesi kabilecilik. Kabilecilik, insanların herhangi bir konuda karar verirken kendileri için en iyi olanı değil, kendi kabilelerinin onlara vaaz ettiğini, onlara gösterdiğini tercih etmeleri. Burada da kabul ederken siyasi parti taraftarlarından bahsediyoruz, liderlerden bahsediyoruz. Yapılan birçok çalışma insanlar bir konuyu kendi liderleri savunursa olumlu yaklaştıklarını, rakip lider savunursa da olumsuz yaklaştıklarını gösteriyor bize. Bu kabilecilik dediğimiz yaklaşım bunu yapıyor. Demokrasi açısından çok zararlı. Çünkü bizim ideal demokrasi tanımımız her bireyin kendisi için en iyi olanı söylemesi ve bunun sonucunda da çeşitli mekanizmalar sonucunda ülkenin en büyük çoğunluğu için en iyi olacak şekilde yürütülmesini sağlıyor. Ama insanlar oy verirken ya da siyasi tercihlerini yaparken sadece aidiyet üzerinden yaparlarsa bu tür bir uzlaşmaya varmamız mümkün değil. Bu da bildiğimiz demokrasinin sonu demek. Diyaloğu engelliyor duygusal kutuplaşma. İnsanlar diğer partilere oy veren insanları neredeyse başka bir tür olarak gördüklerinden diğer parti taraftarlarıyla konuşmak istemiyorlar. Konuşmadıkları gibi onların düşüncelerine de saygı duymuyorlar. Taviz vermeyi düşünmüyorlar. Oysa demokrasi dediğimiz şey karşılıklı tavizler. Ve bir yerde de karşındakinin yerine düşünme, karşındakinin iyiliğini düşünerek yapılabilecek bir şey. Sadece kendi kazancı düşünen insanların olduğu bir demokrasinin sağlıklı olması mümkün değil. Ve en önemli sonuçlarından bir tanesi de kutuplaşmış bir ortamda azınlık haklarını koruyamıyorsunuz. Çünkü azınlıklar kutuplar arasında görünmez hale geliyorlar. Ve azınlıkların seslerini duyulabilmesi için bir bloğa eklemlenmiş olmaları gerekiyor. Bu da daha fazla kutuplaşma anlamına geliyor. Birçok ülkede de azınlıkların herhangi bir şekilde bloğa eklemlenemeyecek kadar günah keçisi haline getirildiğini ve zaten dışlandıklarını, ötekileştirildiklerini hatırlayalım. Böylelikle bizim bugüne kadar kazanımlarımızı sağlayan ideal demokrasi tanımından çok fazla
uzaklaşmış oluyoruz. Ülkemize geldiğimizde Türkiye'de kutuplaşma aslında iyi bir tartışma değil. Yaşı yetenler mutlaka 1970'lerdeki sağ-sol çatışmasını hatırlayacaklardır. Baktığımız zaman Türkiye'de kutuplaşmanın farklı isimlerle kadim bölünmeler olarak tartışıldığını görüyoruz. Bunlardan belki de en önemlisi çevre merkez ayrışması. Osmanlı İmparatorluğu'ndan, Tanzimat'tan beri gelen modernleştirici ve batılaşmacı bir merkeze karşı direnen taşra, çevre ve bunlar arasındaki gerilim önemli kutuplaşmalardan bir tanesi ve hala izlerini görebiliyoruz. Bu kutuplaşmadan önce Demokrat Parti'nin, daha sonra Adalet Partisi'nin, daha sonra Milli Nizam ve Milli Selamet Partilerinin doğduğunu ve bu ayrışmanın 1970'lerin siyasetine damga vurduğunu söylenir. 1980'lerle beraber bu resim değişmiş olsa bile. Yine Türkiye'de kadim kutuplaşmalardan biri Türkler ve Kürtler arasında var. Cumhuriyet'in kuruluş döneminde farklı kimliklere ve farklı inançlara hoşgörü düşük olduğu için kendi kimliğini savunmak isteyenler her zaman öteki olarak görülüyorlar. Burada Türk kimliğini benimsemiş olanlarla kendi kimliğini savunmaya çalışan azınlıklar arasında da gerilim her zaman oluyor. 1980'lerde Türkiye'de terörün artmasıyla beraber bu bölünme daha önemli hale geliyor ve Türkiye'deki önemli fay hatlarından bir tanesi de Türk-Kürt ayrışması o haline dönüşüyor. Laik ve dindarlar arasında da bir gerilim olduğunu söylememiz gerekiyor Türkiye'de. Biraz önce bahsettiğim çevre merkez ilişkisinin bir sonucu olarak laik merkezdekiler ile dindar çevredekiler arasında her zaman değerli özlenen bir kutuplaşma var. Her grubun kendi dünya tasavvuru ve iyi bir dünyanın nasıl olması gerektiğine dair verdiği yanıt çok farklı olduğu için bugüne kadar gelen bir kutuplaşmadan bahsedebiliriz. Ve tabii ki dünyanın birçok ülkesinde olan ve ülkemizde de oldukça tartışılan meselelerden bir tanesi de sağ-sol arasında kutuplaşma. Türkiye'de gerçek anlamda bir sağ ya da solun oluşması 1960'larda bir tür sanayileşme ve kentleşme ile birlikte gerçekleşti. 1960 ve 70'lerde bu ayrımı çok fazla gördük. Yine dindarlıkla, laiklikle, Türklükle, Kürtlükle ve tabii ki çevre merkez ayrımlarıyla ilişkili olarak da Türkiye'de sağ-sol ayrışması olduğunu söyleyebiliriz. Bizim bahsettiğimiz kutuplaşma tartışmalarının daha öncekilerinden farkı ne? Öncelikle biz duygusal kutuplaşmaya odaklanıyoruz. Tabii ki bu kutuplaşmanın çoğunda insanlar bizim bahsettiğimiz ötekileştirme süreçleri içerisindeydi. Ama o dönemde yapılmış çalışmalar olmadığı için biz bunların derecesini bilemiyoruz. Ama bizim için önemli olan şu anda bulunduğumuz benzersiz durumun kutuplaştırmayı daha da arttırmış oldu. O da şu anda gözlemlemiş olduğumuz sosyal medyanın yaygınlaşması, teknolojideki gelişmeler, küreselleşme ve mekansallaşma gibi konulardan dolayı da duygusal kutuplaşmanın çok daha sert olarak gerçekleşmesi.